Ya Sümer tabletlerinde anlatılan ilk insan hikayesi sandığımız gibi bir başlangıç değil de daha büyük bir krizin sonucuysa? Ya insanın ortaya çıkışı kutsal bir yaratılış sahnesinden önce yorulan işçiler, bozulan düzen, çalınan tabletler ve gökyüzünden yönetilen bir maden sistemiyle bağlantılıysa? Kayıp listeye hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün Sümer tabletleri serimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölümde Ninmah'ın dünyaya gelişini, Anunnakilerin kurduğu şehir düzenini, Lahmu'daki ara istasyonu, Anzu'nun isyanını ve sonunda insanın ilkel işçi olarak sahneye çıkarılmasına giden yolu inceleyeceğiz. Ama en başta şunu net söyleyelim. Bu anlatı mitolojik metinler ve modern alternatif yorumlar üzerinden kurulmuş bir belgesel anlatıdır. Amacımız inanmak değil, ayıklamak, karşılaştırmak ve hikayenin nasıl örüldüğünü görmek. Hazırsanız başlayalım. Tablet anlatısına göre yolculuk, Lahmu denilen gezegenden ayrılan bir gök aracıyla başlar. Araç önce Ay çevresinde dolaşır. Orada gelecekte kullanılabilecek bir ara istasyon için inceleme yapılır. Ardından Dünya'ya yaklaşılır. Gemi, Eridu yakınlarındaki sulara yavaşça indirilir. Bu iniş artık eski günlerdeki gibi sandallarla yapılan ilkel bir karaya çıkış değildir. Çünkü Enlil önceden bir rıhtım hazırlatmıştır. Gökten gelenler artık dünyaya daha düzenli, daha planlı, daha kalıcı biçimde inmektedir. Nimma burada Enlil ve Enki tarafından karşılanır. O yalnızca bir misafir değildir. Hem şifacı kimliğiyle hem de Anu'nun kızı olmasıyla büyük önem taşır. Yanında araç gereçler, erzaklar, teknik malzemeler ve daha önemlisi hastalıklara karşı kullanılacak özel tohumlar vardır. Bu bölümün ilk kırılma noktası da burada başlar. Dünya artık sadece bir maden sahası değil, aynı zamanda uzun süreli bir yerleşim alanına dönüşmektedir. Ninmah kardeşlerine Nibiru'da olanları anlatır. Alalu'nun ölümünden, Lahmu'daki ara istasyondan ve Anzu'nun oradaki komutanlığından söz eder. Fakat yanında getirdiği en dikkat çekici şey şifa için saklanan tohumlardır. Bu tohumlar toprağa ekilecek, çalılar halinde büyüyecek ve sulu bir meyve verecektir. Metnin diliyle bu meyveden elde edilen öz hastalıkları hafifletecek, yorulanların gücünü yerine getirecektir. Burada dikkat çekici olan şey şifanın gökten gelen bir mucize gibi değil, ekilmesi, büyütülmesi, sulanması ve korunması gereken bir bilgi gibi sunulmasıdır. Yani Ninma yalnızca gelen kişi değildir. O, düzenin tıbbi ve biyolojik tarafını temsil eder. Kayıp listede bu tür anlatılara bakarken sorumuz hep aynı. Bu sahne gerçekten tarih mi anlatıyor, yoksa insanlığın şifa, bitki, iksir ve ölümsüzlük arayışının mitolojik hafızasını mı taşıyor? Yorumlara sen de yaz. Bu bölümde sana göre en ilginç unsur gök araçları mı, şifa bitkisi mi, yoksa kurulan şehir planı mı? Ninma'nın getirdiği tohumlar serin, sulak ve uygun bir yere ihtiyaç duyar. Enlil ona böyle bir yer bildiğini söyler. İkisi bir gök gemisine biner ve karla kaplı dağlara, sedir ormanlarının yakınına doğru gider. Tablet geleneğinin modern yorumlarında bu bölge daha sonra Baalbek olarak anılan dev taş platformlarla ilişkilendirilir. Anlatıya göre burada büyük bir iniş alanı vardır. Göğe ait araçların konabileceği ağır taşlarla kurulmuş bir merkez. Ninma'nın tohumları burada toprağa bırakılır. Bu sahne anlatının sembolik tarafını da güçlendirir. Gökten gelen tohum, dağlık bir bölgede dünya toprağıyla buluşur. Bir yanda teknoloji vardır, bir yanda şifa. Bir yanda dağ, bir yanda insanlığın binlerce yıl sonra bile kutsal alan diyeceği taş platformlar. Ninmah ve Enlil Eridu'ya dönerken Enlil ona dünya üzerindeki büyük planını gösterir. Bu plan yalnızca birkaç barınaktan ibaret değildir. Enlil,
kalıcı yapılar, görev merkezleri ve göksel ulaşımı kontrol edecek şehirler tasarlamaktadır. Eridu zaten ilk merkezdir. Bunun yanına Larsa eklenir. Ardından Lagash gelir. Sonra Ninma için Shuruppak yani şifa ve sığınak şehri düşünülür. Ve en kritik merkez olarak Nippur yani Nibruki yükselir. Nippur'un görevi diğerlerinden farklıdır. Orası yalnızca bir şehir değildir. Gök ile yer arasındaki bağlantının, uçuş rotalarının ve emirlerin kontrol edildiği merkezdir. Kaderler tabletlerinin saklanacağı yer de burası olacaktır. Bu noktada anlatı bize şunu söyler. Dünyadaki düzen artık rastgele değildir. Bir hat, bir merkez, bir rota ve bir komuta sistemi kurulmuştur. Eğer bu serinin devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü birazdan bu düzenin nasıl bozulduğunu göreceğiz. Enlil, gök ve şehir düzenini kurarken Enki başka bir yerde çalışmaktadır. Abzu'da. Abzu, anlatıda uzak, bereketli, büyük nehirlerle çevrili, sularla dolu bir bölge olarak tasvir edilir. Modern yorumlarda çoğu zaman Afrika'nın güneydoğusuyla ilişkilendirilir. Enki burada kendi merkezini kurar. Ama onun ilgisi yalnızca yerleşim değildir. O, dünyanın derinlerine açılacak noktaları belirler. Maden çıkarma düzenini kurar. Altın damarlarına ulaşmak için tüneller, kazı alanları ve işleme araçları hazırlanır. Tablet anlatısı bu bölümü çok net bir ekonomik sistem gibi işler. Altın Abdu'dan çıkarılacak, iniş yerine taşınacak, oradan Lahmu'daki ara istasyona gönderilecek. Son aşamada Nibiru'ya ulaştırılacaktır. Bu yüzden Abzu, hikayenin sadece coğrafi değil, stratejik merkezidir. Enki, burada bilginin, madenin ve derinliklerin efendisi gibi konumlanır. Hazırlıklar tamamlandığında Anu'dan büyük bir mesaj gelir. Dünyadaki ve Lahmu'daki bütün görevliler toplanır. Anlatıya göre dünyada 600, Lahmu'da 300 kişi vardır. Toplam 900 görevli bu büyük sistemin parçasıdır. Anu onlara seslenir. Dünyada çalışanlara Anunnaki denilecektir. Gökten yere gelenler. Lahmu'da gözlem yapanlara ise Igigi denilecektir. Görenler, izleyenler, gözlemleyenler. Bu isimlendirme sahnesi çok önemlidir. Çünkü artık sadece bireylerden değil, sınıflardan, görev gruplarından ve hiyerarşiden söz ediyoruz. Dünyadakiler çalışacak, Lahmu'dakiler aktarımı ve gözlemi yürütecek. Nibiru ise bütün bu akışın hedefi olacaktır. Ve Anu'nun emri nettir. Altın gönderilmeye başlanacaktır. Bu andan sonra hikayenin tonu değişir. Başlangıçtaki keşif anlatısı yerini ağır bir görev düzenine bırakır. 5. tabletin ortasında olay yalnızca şehirler ve madenlerden ibaret kalmaz. Hanedan içi gerilimler de anlatının merkezine oturur. Enki, Enlil ve Ninma aynı soyun 3 büyük figürü olarak karşımıza çıkar. Ancak aynı aileden gelmeleri aralarında huzur olduğu anlamına gelmez. Enki ilk oğuldur ama annesi kraliçe değildir. Enlil, Anu'nun resmi eşinden doğduğu için yasal varis sayılır. Ninma ise Anu'nun ilk kızı, bilgeliği ve şifacılığıyla öne çıkan güçlü bir figürdür. Ninma'nın geçmişte Enlil'le yaşadığı bağdan Ninurta doğmuştur. Fakat bu durum hanedan düzenini karıştırır. Daha sonra Enki, Damkina ile evlenir ve Marduk doğar. Burada anlatı, ileride yaşanacak büyük rekabetin tohumlarını eker. Enlil'in soyu ve Enki'nin soyu. Bu iki çizgi sadece aile meselesi değildir. Gelecekte şehirlerin, görevlerin, hatta savaşların arkasında bu soy rekabeti yer alacaktır. Bu bölümde hassas bir olay anlatılır. Enlil, Ninmah'ın yanında görevli, genç bir kadın olan Su'da ilgi duyar. Tablet anlatısında bu yakınlaşma, rızanın sınırlarını aşan
ağır bir ihlal olarak sunulur. Suud'un durumu Ninmah'a ulaştığında Enlil yargılanır. Bu kısım önemlidir. Çünkü anlatı Enlil gibi en güçlü figürlerden birini bile yargı önüne çıkarır. 7 yargıç toplanır ve Enlil'in şehirlerden uzaklaştırılmasına karar verilir. Enlil, geri dönülmez diyar olarak anılan ıssız bir bölgeye sürgüne gönderilir. Fakat orada başka bir sır ortaya çıkar. Ona eşlik eden Apkal, Enki'nin gizlediği dehşet silahlarının yerini Enlil'e bildirir. Yani sürgün sahnesi sadece ceza değildir. Aynı zamanda güç dengelerinin daha karanlık bir katmanını açar. Daha sonra Suud, Enlil'i eş olarak kabul ettiğini bildirir. Enlil geri çağrılır. Suud, Ninnil unvanını alır. Onlardan Nannar doğar. Anlatıya göre Nannar, dünyada rahme düşen ilk Anunnaki soyu olarak özel bir yere yerleştirilir. Enlil'in affından sonra anlatı bu kez Enki ve Ninmah arasındaki eski bağa döner. Enki, Ninmah'ı Abzu'daki meskenine davet eder. Gümüş gibi parlayan, lacivert taşlarla süslü bir yerden söz eder. Onu Enlil'e duyduğu bağlılıktan uzaklaştırmak ister. Bu sahnede temel mesele aşk değil, soy, varis ve güçtür. Enki, Ninmah'tan güçlü bir erkek evlat bekler. Fakat doğan çocuk kız olur. Sonra yine aynı beklenti tekrar eder. Enki'nin hayal kırıklığı Ninmah üzerinde baskıya dönüşür. Ninmah ise sonunda öfkesini lanetle dile getirir. Enki hastalanır. Anunnakiler Ninmah'tan çare ister. Enki, Ninmah'a bir daha yaklaşmayacağına yemin eder. Ninmah da onu iyileştirir ve Edin'e geri döner. Bu olaydan sonra Ninmah'ın evlenmeme kaderi kesinleşir. Enki ise Damkina'yı ve oğlu Marduk'u dünyaya çağırır. Damkina'ya Ninki yani dünyanın hanımı unvanı verilir. Böylece Enki'nin soyu dünyada güç kazanır. Bu noktada anlatı bize açıkça iki ayrı hanedan çizgisi gösterir. Enlil'in tarafında Ninurta, Nannar ve İşkur vardır. Enki'nin tarafında ise Marduk, Nergal, Gibil, Ninagal, Ningisitta ve Dumuzi gibi isimler öne çıkar. Bunlar sadece aile üyeleri değildir. Her biri ileride farklı görevlerin, şehirlerin, sembollerin ve çatışmaların temsilcisi olacaktır. Tablet diliyle söylersek, dünyada artık iki güçlü kabile oluşmuştur. Ve bu iki çizginin rekabeti ileride yalnızca sözlü tartışmalara değil, doğrudan çatışmalara, şehirlerin el değiştirmesine ve büyük savaş anlatılarına kadar uzanacaktır. Bu yüzden 5. tabletin önemi büyüktür. Çünkü burada yalnızca kim geldi, kim nereye yerleşti anlatılmaz. Gelecekteki bütün kırılmaların aile ağacı çizilir. Abzu'dan çıkarılan altın düzenli bir sistemle taşınmaya başlar. Altın önce maden sahasından iniş yerine götürülür. Sonra roket gemilerle Lahmı'ya aktarılır. Lahmu'dan da Nibiru'ya gönderilir. Anlatının modern yorumuna göre Nibiru'da bu altın ince toza dönüştürülür ve gezegenin atmosferindeki hasarı onarmak için kullanılır. Bu sırada Edin'deki 5 şehir gelişir. Enki Eridu'da görkemli bir merkez kurar. Enlil ise Nippur'da gök ve yer bağlantısını yöneten büyük sistemi inşa eder. Nippur'un merkezinde göğe uzanan bir sütun, kutsal bir oda ve kaderler tabletleri vardır. Kaderler tabletleri anlatıda yalnızca yazılı levhalar gibi durmaz. Onlar emirleri, rotaları, gelişleri, gidişleri ve göksel görevleri kontrol eden bir güç merkezi gibi sunulur. Kısacası tabletlere sahip olan yalnızca bilgiye değil, sisteme de sahip olur. Ve birazdan Anzu bunu fark edecektir. Dünyadaki Anunnakiler ağır koşullarda çalışırken Lahmu'daki İcigiler de huzursuzlanmaya başlar. Onlar gözlemci ve taşıyıcı konumundadır. Ama
Zamanla görev süreleri uzar, çalışma düzeni ağırlaşır, iksir tayinleri azalır ve dinlenme ihtiyacı büyür. İcigiler dünyaya indiklerinde kendilerine de dinlenebilecek bir yer verilmesini isterler. Enlil ve Enki durumu Anu'ya bildirir. Anu, İcigilerin önderi Anzu'nun dünyaya çağrılmasını ister. Anzu gelir, şikayetleri aktarır. Enki ona Abzu'daki maden düzenini gösterir. Enlil ise Nippur'daki gök-yer bağını ve kaderler tabletlerinin saklandığı kutsal odayı görmesine izin verir. Bu, iyi niyetli bir bilgilendirme gibi görünür. Ama bazen bir sisteme en büyük tehdidi onu içeriden gören kişi oluşturur. Anzu, Nippur'daki kutsal odada kaderler tabletlerini görünce onların gerçek gücünü anlar. Eğer bu tabletler onda olursa emirleri kontrol edebilir. Gelişleri ve gidişleri durdurabilir. Anunnakileri ve İgigileri kendi etrafında toplayabilir. Hatta Enlil'in yerini alabilir. Bir an gelir, Enlil Anzu'dan şüphelenmez. Kutsal odanın girişi ona bırakılır. Enlil serin sularda yıkanmaya gider. Anzu da fırsatı kullanır. Kaderler tabletlerini alır, gök aracına biner ve dağlık bölgeye kaçar. Orada isyancı İgigiler onu beklemektedir. Nippur'da ışık söner. Uğultu kesilir. Sistem susar. Bu sahne 5. tabletin en güçlü anlarından biridir. Çünkü bir tabletin çalınması sadece bir eşyanın kaybolması değildir. Bütün düzenin kilitlenmesidir. Önderler toplanır, Anu'ya danışılır. Karar açıktır. Anzu yakalanmalı, kaderler tabletleri geri alınmalıdır. Ama herkes aynı soruyu sorar. Tabletler elindeyken Anzu yenilmezse onunla kim savaşacak? Bu noktada Ninma'nın cesaretlendirmesiyle Ninurta öne çıkar. Ninurta, Enlil'in savaşçısı olarak görevi kabul eder. Anzu'nun peşine düşer. İlk saldırılar işe yaramaz. Ninurta'nın yıldırım okları Anzu'ya ulaşamaz. Tabletlerin koruması onu savunulamaz gibi gösterir. Sonra Enki devreye girer. Ona doğrudan güçle değil, taktikle saldırmasını öğütler. Toz kaldıracak bir fırtına oluşturmasını, Anzu'nun görüşünü bozmasını ve kanatlarının dengesini hedef almasını söyler. Enlil de Ninurta için özel bir silah hazırlar. Bu sahne bize şunu gösterir. Ninurta'nın zaferi yalnızca cesaretle değil, Enki'nin aklı ve Enlil'in silahıyla mümkün olacaktır. Ninurta yeniden havalanır. Anzu da gök aracıyla karşısına çıkar. İki güç gökte birbirine yaklaşır. Anzu kendinden emindir. Tabletler ondadır. Korunduğunu düşünür. Fakat Ninurta Enki'nin öğüdünü uygular. Fırtına yükselir. Toz Anzu'nun görüşünü kapatır. Kanatlar savrulur. Tam o anda Ninurta silahını gönderir. Anzu'nun aracı alev alır, kontrol kaybolur. Gökteki isyan yere düşer. Ninurta Anzu'yu esir alır ve kaderler tabletlerini geri alır. Dağın tepesinden izleyen İgigiler korkuya kapılır. İsyan çöker. Ninurta Nippur'a döner. Tabletleri tekrar kutsal odaya yerleştirir. Işık geri gelir. Uğultu başlar. Sistem yeniden çalışır. Ama artık herkes şunu görmüştür. Düzen kurulmuş olabilir. Fakat içerideki huzursuzluk bitmemiştir. Anzu yargıçların karşısına çıkarılır. Enlil, Enki, Ninma ve diğerleri oradadır. Ninurta suçu anlatır. Anzu'nun yaptığı şeyin yalnızca bir hırsızlık değil, bütün sistemi tehlikeye atan bir isyan olduğu söylenir. Marduk ise farklı bir noktaya dikkat çeker. İgigilerin şikayetleri tamamen haksız değildir. Onların da dünyada dinlenecek bir yere ihtiyacı vardır. Bu cümle önemlidir. Çünkü Marduk ilk kez açık biçimde başka bir bakış açısını temsil eder. Yargı sonucunda Anzu ölüm cezasına çarptırılır. Enki, cesedinin Lahmu'ya götürülmesini ve Alalu'nun yanına gömülmesini önerir. Marduk da Lahmu'ya gönderilir. Orada komutan olarak kalacaktır. Bu karar sadece Anzu meselesini kapatmaz.
Aynı zamanda Marduk'un göksel düzende daha büyük bir role hazırlanmasının da başlangıcı olur. Anzu isyanı bastırılmıştır ama sorun çözülmemiştir. Çünkü asıl mesele devam eder. Altın akışı hızlanmalıdır. Nibiru'nun kurtuluşu buna bağlıdır. Ama çalışanlar yorulmaktadır. Ninurta bir öneri getirir. Altın cevheri Abzu'dan ham halde taşınmak yerine dünyada kurulacak özel bir şehirde işlenmelidir. Böylece yükler hafifleyecek, roket gemiler daha verimli çalışacak, bazı yorgun görevliler Nibiru'ya dönebilecektir. Bu öneri kabul edilir. Edin'de metal şehri Battibira kurulur. İnşaat uzun sürer. Nibiru'dan getirilen araçlarla donatılır. Şehrin ilk komutanı Ninurta olur. Böylece sistem daha hızlı işlemeye başlar. Ama bu yeni verimlilik yeni bir sorunu da beraberinde getirir. Çünkü yük hafiflemiş gibi görünse de Abzu'da çalışanların acısı azalmamıştır. Enki bu sırada başka bir meseleye yoğunlaşmıştır. Abzu'daki canlıları inceler. Dünyadaki hayat formlarının Nibiru'dakilerden farkını anlamaya çalışır. Hastalıkları, bedenleri, yaşam ve ölüm süreçlerini araştırır. Oğlu Ningishzitta'yı da yanına çağırır. Bir araştırma merkezi kurarlar. Bu yer, yaşamın sırlarını inceleyen bir yaşam evi gibi anlatılır. Enki bazı canlılara özellikle dikkat eder. Ağaçların arasında yaşayan, ön uzuvlarını el gibi kullanan varlıklar. Bozkırlarda dik yürür gibi görünen başka yaratıklar. Fakat Enki bu gözlemlere dalmışken Abzu'daki işçiler arasında öfke büyür. Battibira'ya gelen altın cevheri azalmaya başlar. Ninurta durumu fark eder. Abzu'ya gider ve madenlerdeki şikayetleri kendi kulaklarıyla duyar. İşçiler artık dayanamadıklarını söyler ve sonunda isyan patlar. Abdu'daki Anunnakiler araçlarını yakar, baltalarını ateşe atar. Başsubay Ennugi'yi alıkoyar ve Enlil'in kaldığı yere doğru yürürler. Gece vakti Enlil'in evi kuşatılır. Meşaleler kaldırılır, kapılar çevrilir. Enlil uykusundan uyandırılır. Sorduğu soru çok nettir. Bu isyan bana karşı mı? Cevap ise daha nettir. Bu isyan tek bir kişiye karşı değildir. Bu isyan ağır işe karşıdır. Anunnakiler hep birlikte konuşur. İşimiz çok ağır, çektiklerimiz fazla, rahatsızlığımız büyüdü. Enlil durumu Anu'ya bildirir. Anu, altın çıkarma görevinin durmaması gerektiğini söyler. Ama artık herkes bilir. Bu düzen eski haliyle devam edemez. İşte bu yüzden 5. tabletin son kırılma noktası başlar. İnsan sahneye çıkmaya yaklaşır. Enlil, Enki'ye sorar. Bu yük nasıl hafifletilecek? Yeni araçlar mı yapılacak? Yeni işçiler mi gelecek? İsyan edenler Nibiru'ya mı dönecek? Enki, oğlu Ningishzitta'yı çağırır. Birlikte düşünürler. Sonra Enki, tarihin en sarsıcı önerilerinden birini ortaya atar. Bir Lulu oluşturalım. Bir ilkel işçi. Ağır işi o üstlensin. Anunnakilerin çektiği yükü o taşısın. Önderler şaşkına döner. Çünkü bu sıradan bir görev değişimi değildir. Yeni bir varlık düzeninden söz edilmektedir. Ninmah çağrılır. Şifa ve doğum bilgisinin temsilcisi olarak bu öneri ona anlatılır. Ninmah önce itiraz eder. Hiçlikten varlık çıkmaz. Her canlı bir tohumdan gelir. Her varlık başka bir varlığın devamıdır. Enki ise gülümseyerek Abzu'nun sırrını açıklar. Aradığımız varlık zaten mevcut. Yapmamız gereken onun üzerine kendi özümüzün işaretini koymak. Ve böylece kararın eşiğine gelinir. Tablet 5 burada insanın yaratılışına giden kapıyı açarak sona erer. 5. tablet bize yalnızca gökten gelenlerin hikayesini anlatmaz. Bir düzenin nasıl kurulduğunu, sonra nasıl zorlandığını gösterir. Ninmah şifayı getirir, Enlil şehirleri planlar, Enki madenleri ve yaşamın sırlarını araştırır. Anzu tabletleri çalar,
Ninurta düzeni geri getirir. Marduk sahneye yaklaşır. Ve sonunda ağır işlerin yükünü taşıyacak yeni bir varlık fikri doğar. Lulu. Yani insanın hikayesi bu anlatıda bir mucizeyle değil, krizle, isyanla ve çözüm arayışıyla başlar. Peki bu metinleri nasıl okumalıyız? Gerçek tarih olarak mı? Mitolojik hafıza olarak mı? Yoksa insanın kendi kökenini anlamak için kurduğu en eski büyük anlatılardan biri olarak mı? Yorumlara mutlaka yaz. Bu serinin devamı gelsin istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutma. Kayıp listede biz inanmak için değil, ayıklamak için bakıyoruz. Bir sonraki bölümde insanın yaratılış kapısı biraz daha açılacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.